Şimdi dikkatli izleyin lütfen. Merhaba, benim adım Çağrı diyorum. Şimdi öncelikle merhaba Çağrı diyecek. Sana nasıl yardımcı olabilirim diyecek. Bakın şimdi dikkatli izleyin. Benim adım neydi? Az önce söyledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ne dediğini fark ettiniz mi? Sana nasıl hitap etmem gerektiğini bilmiyorum. Çünkü adını benimle paylaşmadın. Gördünüz mü? Daha az önceki satırı, az önceki cümlemizi hatırlamıyor. Yahu söyledim ya diyeyim. Yani burada bayağı bir cebelleşirsiniz. Evet söyledin ama tekrar etmek istersen ya da başka bir şey eklemek istersen buradayım. Ne hakkında konuşmak istersin? Bakın şimdi iyice kafası karıştı. Evet söyledin diyor. Tamam söyle o zaman adımı. Bu böyle uzar gider arkadaşlar. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Bakın stateless'tan bahsettiğimiz durum bu. Az önce söylediğim şeyi hatırlamanız. O yüzden eğer biz böyle işte az önce bir önceki videomuzda daha doğrusu bizim yazdığımız resmi şikayet mesajlarında falan geçmiş hatırlamasına gerek yoktu. Anlık bir şey istiyorduk ama sonraki projelerimizde geçmişi hatırlamasını isteyeceğiz. Mesela kişisel kariyer koçu yapmak istiyorum. Sen benim geçmişimi hatırlamadan, benim sana kendi hakkında söylediklerimi hatırlamadan benim nasıl kişisel kariyer koçum olacaksın? Öncelikle şu olayı bir çözmeliyiz. Bu stateless durumu nasıl yöneteceğimizi arkadaşlar hemen size göstermem lazım. Kodumuza şunu ekleyeceğiz. 1. Chat history. Çok daha zor bir şey aklınıza gelmiştir muhtemelen. Chat history yani sohbet geçmişi. Öncelikle bunun bir instance'ını almamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu chat history işte bizim tüm sohbet geçmişimizi yönetmemiz için elimizde olacak, başlangıç sağlayacak bir instance. Sonra ben artık bakın şöyle yapacağım. Chat history'den geleceğim. Add system message diyeceğim. Öncelikle bir sistem mesajı entegre edeceğim sevgili arkadaşlar. Buna ki geçmişinde kendi personasını da unutmasın. Çünkü şu anda bakın dikkat edin buraya bir sistem prompt yazmadık. Adamın personası yok. Ama eğer sohbet geçmişinde bunu şey yapmak istiyorsak böyle sistem mesajını chat history'den eklememiz en mantıklısı olur. Çünkü burada artık bu temperature'da falan şeye gerek. Ha buraya da ekleyebilirsiniz. O da ayrı bir nokta ama chat history'den mi göstermek istiyorum size. İyice bir sohbet geçmiş mantığını şey yapın diye sürekli bu gönderilsin. Şöyle yapalım. Sen kullanıcıya doğal, kısa ve anlaşılır bu personayı history'e ekliyor. Personayı tekrarlıyorum. Buraya da ekleyebilirsiniz. Kısa ve anlaşılır şekilde konuşan yardımcı bir asistan. Kullanıcının önceki mesajlarını dikkate alarak cevaplar. Şimdi sistem prompt yani persona tarafından chat history eklemek zaten problem değil. Zaten biz bunu bir önceki videomuzda buraya ekleyerek de persona yaratmıştık. Olay benim dediklerimi ve onun bana cevap verdiklerini de chat history'e eklemek. Biz ek olarak sistem prompt'u da ekleyelim dedik. Onu bir tekrar etmek isterim. Hani kafanız karışmasın diye. Console write'lar. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir user experience yapalım. Şöyle diyelim. Chat history örneği. Yarı Türkçe İngilizce oldu. Console write line çıkmak için boş bırakıp Enter'a basın. Ondan sonra şey yapar. Şimdi gelelim buraya. Console write line. Sen güzel. Biz demişiz. Biz ne diyeceğiz? Şuraya user input dedik. Tamam. Cevap. Burasını değişmeye gerek yok. Buraya kadar kalabilir. Sadece şurada chat history'e geliyorum. Add user message diyorum. Bu prompt bizim yazdığımız mesaj ve user input'u chat history'e bir ekliyorum. Bakın. Chat history'e user input'u ekledim. Sonra şuradan cevap gelecek ya bize response gelecek ya chat completion service diyoruz ya user input değil de chat history diyorum. Bakın chat history diyorum. Bunu unutmayın. User input'u dersek chat yani sohbet geçmişi chat history gider. Onu bir değiştirdik. Zaten user input artık dikkat ederseniz chat history içerisinde olduğu için bunu ekledim. Ondan sonra tabii bir de asistan yani bilgisayarın bize verdiği cevap var. Ona da assistant message diyelim. Response content diyelim. Eğer yoksa boş eklesin en azından
Onu şey olmasın, uyarı vermesin şimdi bize durup dururken. Console write'den şöyle yapalım. Dolar diyelim şuraya. Ups, fazladan oldu. Şöyle AI bana assistant mesajı versin. Bakın response content dikkat ettiyseniz assistant mesajı entegre ettim. Ondan sonra chat history diyorum. Bakın en son bunu unutmamalısınız yoksa her şey boşa gider. Add assistant message. Kendi yazdığını da bana unutmamalı. Add assistant message. Şimdi tabii burada da şunu da söylemek istiyorum. Bakın chat history modelin kalıcı hafızası değildir arkadaşlar. Bakın bunu lütfen unutmayın. Chat history modelin kalıcı hafızası değildir. Aman diyeyim, o bambaşka bir şeye girer. O yüzden biz her istekte, yani her prompt yazdığımızda konuşma geçmişine dikkat edin. Bakın chat completion servise chat history, sohbet geçmişini, konuşma geçmişini veriyorum. Modele geri göndermeliyiz. Sistemi ancak böyle manage edebiliriz. Güzel. Şimdi bir daha deneyelim ve yeni projemiz için altyapımızı, bilgi altyapımızı, akademik altyapımızı bir hazırlayalım. Merhaba, ben Çağrı. Merhaba Çağrı, sana nasıl yardımcı olabilirim? Benim ismim neydi? Tabii ki hatırlıyorum. İsmin Çağrı, gördüğünüz gibi. Hatırlıyorsun gerçekten. Tabii ki hatırlıyorum. Seninle sohbet ederken detayları unutmamaya çalışırım. Daha fazla konuşalım. Artık bu bilgiyle birlikte yeni mini projemize adım atabiliriz. Sonra bir de bunları yönetmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Çünkü bakın chat history güzel, tamam, hatırlıyor da şu anda başka bir problem ortaya çıktı. Şöyle bir semptom olur. Chat history çok şişerse token masrafımız çok artar. Hani bizim, yani sonuçta bunlar bedava şeyler değil. Biz konuşuyoruz ve her seferinde bir işlem yapıyor, çalışıyor. Bunu da manage etmekte göreceksiniz mini projemizden sonra. Bizimle kalın arkadaşlar. Yeni projemizde de heyecanla umarım yaklaşırsınız tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.